Herkese merhabalar. Kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz güzel çanta aksesuarını öreceğiz. Bu çanta aksesuarını dilerseniz kulaklıklarınıza kulak olarak örebilirsiniz. İsterseniz kablolu kulaklıklarınızı toparlamak için kullanabilirsiniz. İsterseniz de bizim gibi çantalarınıza takmak için bu şekilde kullanabilirsiniz. Çok da uzatmadan dilerseniz aksesuarımızın yapımına geçebiliriz. Öncelikle tarifimize başlamadan önce hasta olduğum için sesim biraz kötü çıkıyor. O yüzden ve nefesim yetersiz kalıyor. Bu yüzden sizlerden özür diliyoruz. Tarifimize şöyle bir zincirimi kilitleme işlemiyle başlıyorum. Ve 10 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şöyle zincirimi yan çeviriyorum ve sonuncu değil hemen onun yanındakine batarak bir tane ilmek kaydırma yaparak başlıyorum. Hemen yanındakine batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra onun yanındakine batarak şöyle bir kafasına dalıyorum. Batıyorum ve 3 tanesini tekli çekerek bir tane tekli trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar tığımın kafasına dalıyorum ve hemen yanındakine batıyorum. Önce 2, sonra kalan 2 ilmeğimi çekerek bir tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Yandaki noktamıza tığımızın kafasına 2 defa dolayarak noktamıza batıyoruz. Önce 2, sonra 2 ve en sona kalan 2'mi çekerek devam ediyorum. Tekrar tığımın kafasına 2 defa doladım ve aynı noktaya basıyorum. Az önce üçlü trabzan yaptığım noktanın aynı noktaya. Şöyle önce 2, sonra 2 ve kalan ikisini çektim ve bitirdim bu noktaya da. Sonra bir defa doluyorum tığımın kafasına ve yana geçerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. Önce 2, sonra kalan ikisini çekiyorum. Sonrasında tekrar doluyorum bir defa. Sonra bir tane tekli trabzan yapıyorum. Üçünü tek seferde çekerek. Sonrasında yan tarafıma hiç kafasına dolama işlemi yapmadan bir tane sık iğne yapıyorum. Sonda kalan ilmeğimize bir tane ilmek kaydırma yapıyorum ve dönüyorum. Şimdi bu ipimizi gizleyerek buraya aynı işlemleri yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi buraya batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. İlk noktama. Sonra yana geçiyorum ve ipimi de gizleyerek bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra hep böyle karşılarına denk gelecek şekilde yapıyorum. Kafasına bir tane doladım. Ve
Üçünü tekte çekerek bir tane tekli trabzan yapıyorum. Şimdi kafasına yine tekrar bir tane doluyorum ve yandaki boşluğuma bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi kafasına 2 defa doluyorum tığımın. Yandaki boşluğuma geçiyorum. Ve buraya 2 tane üçlü trabzan yapacağız. Bu noktaya. Önce 2, sonra 2 ve en sona kalan 2'yi çekiyorum. Şu şekilde. Yine 2 defa doluyorum. Aynı noktama batıyorum. Şöyle. Önce 2, sonra 2, sonra kalan 2 tanemi çekiyorum. Şimdi yan tarafıma geçerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. Önce 2, sonra 2. Şimdi bir tane tek trabzan yapıyorum yandaki boşluğuma. Ve yaprağımız bitmek üzere. Şimdi yandaki noktama batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Şu ipi burada kesebiliriz. Ve yandaki boşluğuma bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Ve bu yaprağımı bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaprak bu şekilde görünüyor. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci yaprağıma geçmek için bir 10 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi zincirimi yan çeviriyorum şu şekilde. Ve sonuncu yaptığıma değil, onun yanındaki ikinci zincirime batarak şöyle bir ilmek kaydırma yaparak başlıyorum yaprağımı yapmaya. Sonra yandaki zincirime batarak ilmeğimi çıkarıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra kafasına bir tane doluyorum. Yanındaki zincire batarak bir tane tek trabzan yapıyorum. Sonra tekrar bir tane doluyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Önce 2, sonra 2 şeklinde. Sonra tekrar doluyorum. 2 defa bu sefer. Yandaki zincirime batarak bir tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Önce 2, sonra 2 ve en sona kalan 2 ilmeğimi çekerek. Sonra tekrar kafasına doluyorum tığımın ve az önceki yaptığım üçlü trabzanla aynı noktaya batarak
Tekrar bir üçlü trabzan yapıyorum. Önce 2, sonra 2, sonra kalan 2 ilmeğimi çekerek sonra bir tane doluyorum ve yan noktama geçip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir tane tekrar dolayıp yan zincirime geçip bir tane tekli trabzan yapıyorum. Üçünü tekli çekerek. Sonra yan zincirime geçip bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde ve son zincirime geçip şu aradaki bir tane ilmek kaydırma yapıp dönüyorum arkadaşlar. Şöyle yaprağımızın birinci kısmı bitti. Hemen ilmek kaydırmamızı yaptığımız zincirin karşısındaki ilmeğe geçiyorum ve yine bir ilmek kaydırmayla başlıyorum arkadaşlar. Sonra yan zincirime geçiyorum ve bir tane sık iğnemi yaparak devam ediyorum. Yani bütün işlemleri aynı şekilde devam ettiriyorum aslında. Evet arkadaşlar, son boşluğuma da batıyorum. Ve şöyle bir ilmek kaydırma yapıyorum ve bitiriyorum. İkinci yaprağımı da. Şöyle bir tane de zincir çekelim ve bozulmasın, sökülmesin. İpimi kesiyorum. Bu ipi gizleyeceğiz arkadaşlar aralara. Bir tane iğne yardımıyla. Dilerseniz sap yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, yapraklarını yaptık. Sapına geçiyoruz. Şu orta noktamdaki ilmek kaydırmama batıyorum. Şimdi buradan ipimizi sabitliyoruz. Ve 30 zincir çekiyorum arkadaşlar. Siz ne kadar isterseniz o kadar çekebilirsiniz. 35 zincir falan. Ne kadar uygun gelirse size. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dilerseniz size bu uzunluk yeterli gelmezse 35 falan yapabilirsiniz. Bana göre yeterli. Şimdi bu ilk battığımız nokta vardı ya. Oraya tekrar şöyle bir ilmek kaydırma yaparak sapımızı sabitliyoruz arkadaşlar.
Bir tane de zincir çekelim ve sökülmesin. İpimizi kesiyoruz ve ipimizi saklayıp bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şöyle sıkalım. Evet arkadaşlar, aksesuarımızın örme işlemi bitti. Bu şekilde görünüyor son haliyle. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Videomuzun sonuna geldik. Eğer satıştaki ürünlerimize ulaşmak isterseniz açıklamalarda belirtiriz. Shoper, Dolap hesaplarımız ve Instagram üzerinden satışlarımız vardır arkadaşlar. E, Videomuz bu kadardı. Umarım beğenirsiniz.